Selamünaleyküm arkadaşlar, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim. Hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Benim kanalımı tercih ettiğiniz için, izlediğiniz için size teşekkür ederim. Bugünkü program bayağı bir faydalı program. Benim işimi görüyor. Yani şimdi şöyle, burada birinci ekran, burada ikinci ekran. İkinci ekran olarak benim işime yarıyor. Bu program, evet, bugünkü programda Space Desk neye yarıyor? Ana bilgisayara ikinci ekran olup bağlayıp kullanmak. Kablosuz, kablo kullanmadan, yani ikinci ekrana birinci ana bilgisayara bağlamadan, kablosuz internet üzerinden bağlanarak, modemden ya da Wi-Fi üzerinden bağlanarak ikinci ekrana, birinci ekrana, ana ekrana, bilgisayara bağlıyorsunuz. Bunu sadece ikinci ekran olarak değil, ben laptopu, yani ana bilgisayarı ben laptop bağlıyorum. Yani burada gördüğünüz gibi göstereyim. Laptopu ben bu şekilde kabloyla, şuradaki gördüğünüz kabloyla, yani mavi fiş VGA ile bağladım. Şuradaki gördüğünüz ekrana. Elimde bir tane ekran vardı. O ekranı laptopu bağladım ve onu buradaki gördüğünüz ana bilgisayara bağlayıp kullanıyorum. Yani o ne işe yarıyor? Benim bazı işe yarıyor. Yani ben şimdi ekranı yaptığım zaman kullanıyorum. Yani bir şey yazacağım zaman bir tane görüntüyü ikinci ekrana veriyorum. Yani buradan okuyup buradan da yazıyorum. Ha şimdi dersiniz ki bu büyük ekranın yarısını 2 sayfa yapabiliyorsunuz. Evet, haklısınız, doğrusunuz. Yani 2 sayfa yapabiliyorsunuz. Ama o zaman da ne oluyor? İkide bir de sağ sola ekranı yapmam lazım. Yani aynı şu şekilde. Yani ben buradan 2 tane ekran açtığım zaman şöyle bir deneyelim. Bunu aşağıya, yani şu şekilde ikinci ekranı yani bu şekilde de oluyor. Haklısınız. Ama o zaman mesela bir şey yazacağım zaman buradan sağ sol, aşağıdan sağ sol yapmam lazım. Yani bunu da 2 sefer atlamam lazım bir şey yapacağım zaman. Yani ben onu sevmiyorum. Ben onu beğenmiyorum. Yani bu şekilde 2 ekran kullandığım zaman daha rahat oluyor. Mesela ikinci ekranında yazarım, öbür tarafta okurum. Yani elimde varken niye kullanmayayım? Yani bunu siz laptopta yapabilirsiniz. Yani ikinci ekran, büyük ekran laptopu bağlamadan da yapabilirsiniz. Ya da bu gördüğünüz tablette de ikinci ekran olarak kullanabilirsiniz. Eğer laptopunuz yoksa. Mesela ödev yapacak olan kişiler, kardeşlerim, yeğenlerim, yani bir ödev yapacak olan kişiler güzel olur. Yani elinde ikinci ekran olup da kullanan olabilir yani. Niye olmasın? Bunu indireceğiz. Buradan açıyoruz internete. Ha, bunu da söyleyeyim. Eğer bu görüntüyü bu şekilde istiyorsanız yorumlarda yazın. Bunun da bir tane videosunu yaparım. Sizinle paylaşırım. Çok güzel bir tane alternatif. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani direktmen buradan YouTube'a basıyorsunuz. Hemen açılıyor. Ondan sonra buradan başka bir sayfa açıyorsunuz. Bu duruyor. Direktmen açılıyor yani. Anlatabildim mi? Buradan da internete yani basıp da buradan bir diğer sayfa açmanız lazım. Gerek kalmaz. Direktmen buradan açtınız mı güzel bir şekilde oluyor. Yani bunu beğenip de istiyorsanız yorumlara yazın. Bunun da bir tane videosunu yapabiliriz. Sizinle paylaşırım. Şimdi buradan
Direktmen bir Space Desk yazıyoruz. Space Desk yazdık. Bunun üstüne aldık. Buradan download şeyine basıyoruz. Aşağı doğru biraz gittik mi? Arkadaşlar burada şurada yazıyor. Space Desk Driver Software. Windows 10'unuz varsa 64 bit buna basıyorsunuz. Windows 10 32 bit varsa buna basıyorsunuz. Eğer Windows 8.1 64 kullanıyorsanız bunu. Windows 8.1 32 buna. Bu Space Desk Driver Software birinci ekran, yani ana ekran olarak kullanacaksınız. Oraya indireceksiniz. O bilgisayara indireceksiniz. Yani bende 64 var. Bunu hemen indiriyorum. O ene koysun. Burada da yani laptop, ben ikinci ekran olarak, yani bunu laptop olarak göreceksiniz siz. Çünkü ben o ekranı laptopa bağladım. Yani buradan laptopu da Space Desk yazıyoruz. Hemen üstüne açıyoruz. Buradan da downloadlara bastık. Şimdi sayın kardeşlerim, yani birinci ekrana dedik ki, yani birinci ekrana ne dedik? Burada Space Desk Driver Software. İkinci kullanacağınız ekranı, yani siz bu ikinci ekranı laptop olarak görüyorsunuz. Ben çünkü laptopu bağladım, yani laptop kullanıyorum sonuçta. Laptopu da ikinci ekran kullanacağımız için Space Desk Driver değil, Space Desk Fifer Software. Bunu indireceğiz. Yani bunlar da Windows 32 ile 64 bit aynı. Bunda fark etmiyor. Bunu indire basıyoruz. Bu ene koysun. Şimdi kardeşlerim burada yazıyor bak. Windows 7 kullanıyorsanız, Windows 7 kullanıp da Microsoft biliyorsunuz, Microsoft Windows'un update'ini, software'ını artık karşılamıyor. Yani indiremiyorsun, update yapamıyorsun. Windows'un yeni programlarını da falan yükleyemiyorsun. Yok yani. Çünkü o çıktı. Microsoft onu kaldırdı. Windows'u kullanıyorsanız o zaman diyor ki Space Desk Driver 8.1'i kullanabilirsiniz. Windows 7 için. Yani bunu kullanabilirsiniz. Hangisi varsa 64 veya 32. Yani bu sayfaya siz bu sağ yapıp da şurada, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız buradan Türkçe'yi çevirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Evet, şimdi bunun da bu laptop, ikinci ekran kullanacağım laptopu da bu Fifer software'ını indirdik. Evet, buradan işimiz bitiyor. Bunu kapatalım. Downloads'a geldiğimiz zaman Downloads'tan bunu hemen bir indirelim. Çok basit. Next, bunu kabul ediyoruz. Next, bir sonraki. İndir. Biraz sonra sizden de şey soracak. Onay, evet veya hayır. Evet'e basıyoruz. Evet, buradan da çıkıyoruz. Bu birinci ekranı da hemen indirsin. Zaman kaybetmeyelim. Evet, next. Kabul ediyoruz. Next. Install. Evet. İkinci ekranda onayı istiyor. Evet diyoruz. Buna da evet diyoruz. Bunda finish. Bitti. Şu demek ki gördüğünüz bir siyah ekran gelir gider. Yani o normal, onu fazla aldırıcı etmeyin. Buna da finish dedik. Şimdi bu hazır. Ben size geri döneceğim. Şimdi dış taraftan bir görüntü yaptık. Çünkü çifte kamera kullanınca, çifte görüntü kullanınca bu
ekran programı indirirken çalışmadı. Onun için size bir dış görüntü yaptım. Şimdi bilgisayarından iç görüntü alacağız. Oradan devam edeceğiz. Az sonra tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar, tekrardan geri geldim. Az önce dıştan çekim yapıyordum. Sizlere net bir şekilde göstermek için. Şimdi içe geldik. Ve ikinci, üçüncü kamerayı da taktık. Evet. Şimdi bu ikinci ekran görüntülü nasıl başlatıyoruz? Birinci ekrandan değil, ikinci ekran. Yani ben ikinci ekranı laptopa bağladığım için laptopun bölümündeki her zaman şu Space Desk Feature burada görüyorsunuz. Birinci ekranda göstermiyor dışta, ama bu iç tarafa baktığınız zaman buradan göreceksiniz. Yani S bölümüne giderseniz Space Desk S bölümünde burada görünecek. Dışta görünmez. Ama kayıtlı. Çünkü indirildi. Bu ikinci ekran bölümündeki, yani laptopsa laptop, tablette ikinci kullanacaksan tabletten, her zaman bu Space Desk Feature olanı tıklıyoruz. Direktmen zaten burada o ana bilgisayara bağlanacak olduğunuz ana bilgisayarın ismi burada yazıyor. Yani siz ne isim verdiyseniz, yani bir isim verdiyseniz, atıyorum Rambo isim verdiyseniz ana bilgisayarınızı burada yazacaktır. Ve IP adresinize yazacaktır. Hemen buradan yani bağlantı yapıyoruz. Bağlantıyı yaptıktan sonra sayın kardeşlerim, şu üst tarafta büyütebiliyorsun. Yani buradan ufaltıp büyütebiliyorsun, ama tam ekran olarak istediğiniz zaman bu full screen'i basıyoruz. Şimdi buradan işimiz bitti. Bağlandı. Gördüğünüz gibi ikinci olarak bağlandı. Yani ister internet kablosundan, İstersen Wi-Fi olarak. Biraz sonra size Wi-Fi olanını da göstereceğim. Evet. Yani buradan şimdi interneti açtığımız zaman buradan alıyorsunuz, sağ taraftan burayı gönderiyorsunuz. Şimdi buradan da büyüttünüz. Ben mesela şiir, yani ödev yapacağım. Ben buradan şiir atıyorum. Bir tane sayfayı açtım. Ha, siz bunu oynattığınız zaman bunu da bir söyleyeyim. Şu sağ ikinci ekrandaki bu çarpı şeyi, yani mouse'u oynattığınız zaman o yanıp söner. Onu bir sıkıntı yapmayın. Yani şuradan bir tane açayım. Mesela diyelim ki ben bu şiiri yazmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Ben buradan da birinci ekrandan Word'ı açtığım zaman şu şekilde, yani bu şekilde, mesela ben bu sağdaki ekrandaki sağ alt köşede görüyorsunuz ikinci ekranı siz. Yani bunu yazarken ben mesela birinci ekranda gördüğünüz gibi, yani bu şekilde yazmayla daha güzel değil mi sayın arkadaşlar? Yani ben bu şekilde daha beğeniyorum. Yani öbür türlü ben mesela şu şekilde yaptığım zaman ondan sonra şunu da bir yani şu şekilde olduğu zaman hoş duruyor mu? Bak mesela. Ben şimdi şuradan soldaki şeyden Word'den yazmaya devam ediyorum. Yani bak. Bu şekilde ikide bir de sağ sol yapmam lazım. Veya bunu. Yani yarım yarım ekran. Onun için yani bu şekilde olup da bak tüm ekran olarak geliyorsun. Sağ solu yapmana gerek yok. Yani ben nacizane bu şekilde düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Mesela bu ders yapan, ödev yapan arkadaşlarım, yeğenlerim, yani mektup yazacak olan bu şekilde
Bence daha güzeldir. Evet. Bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki sayın kardeşlerim, benim işim bitti. Ben bu ikinci ekranı nasıl kapatmak istiyorum? Yani kullanmayacağım. Gene normal hale dönmesini istiyorum. Buradan çarpı işareti yanıp sönüyor. Buradan da bastığınız zaman şuradan, yani ikinci ekranı siz ne olarak kullanıyorsanız, laptop olarak kullanıyorsanız laptopun mouse'undan şu çarpı işareti bastığınız zaman anında bir tane bunu kapattığınız zaman işi bitiyordur, kapanıyordur. Gene eski normale dönüyor. Şimdi ben size, sayın arkadaşlarım, bu üst tarafta da üçüncü kameradan da görüyorsunuz. Ben şimdi size şunu yapacağım. Bir de tableti göstereceğim. Yani bu tablet, az önce laptopumu ben demiştim, Wi-Fi de o kullanabiliyor. Tableti, yani laptopu Wi-Fi olarak da bağlanabilirsin. Aynı bu şekilde. İnternet kablosu üzerinden de bağlanabilirsin. Benim ana bilgisayarım internet kablosundan bağlı internete. Laptopu da ben kabloyla bağladım. Yani resimde göreceğiniz gibi internet kablosundan bağladım. Ama internet kablosunu çıkarırsam gene aynı şekilde bağlanacaktır yani. İsterseniz ben onu göstereyim. Şimdi mesela gördüğünüz gibi ikinci ekranın alt tarafında internet Wi-Fi'ye bağlı. Wi-Fi logosunu görüyorsunuz burada. Şimdi ben gene Wi-Fi olarak bağlayacağım. Yani hiçbir sıkıntı yok. Buyurun, Wi-Fi olarak da bağlandı yani. Gene buyurun. Yani hiçbir sıkıntı yok. Benim birinci ekranın mouse'un ok işareti de geliyor. Yani bağlı. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan gene bir çıkıyorum. Bağlantı bitecektir. Evet arkadaşlar, şimdi de ben size tableti de göstereceğim. Yani Wi-Fi ile de bağlandığınızı tablette ikinci ekran olarak kullanacağını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sağ alt köşesinde tableti göreceksiniz. Tablette şu şekilde. Onu da kullandığınız zaman ister birinci bilgisayarın mouse ok işaretinden de kullanabilirsiniz. İsterseniz, yani tabletler her zaman, bir de telefonlar touchscreen olduğu için parmakla da tuşlayabilirsiniz. Tablette de aynı şekilde laptop'taki dediğimiz gibi Space Desk FIFR olanı indiriyorsunuz. Yani bu FIFR olanı da tableti indiriyorsunuz. Tablette YouTube'a girdiğiniz Play Store'a girdiğiniz zaman, yani iPhone'da da App Store'a girdiğiniz zaman oradan indirebilirsiniz. Şu şekilde Space Desk yazdığınız zaman direktmen çıkacaktır zaten. Şu logolu olana bakacaksınız. Ben indirdiğim için ben indirmiyorum. Aynı normal, yani oyun nasıl indiriyorsanız o şekilde indireceksiniz. Benim de burada bunu açtığımız zaman aynen o laptopta olan gibi bilgisayara bağlanacaksınız. Direktmen bu şekilde çıkıyor. Yani şimdi ben ok işaretimden geldiğim gibi görüyorsunuz burada ok işaretim. Yani bak, aynen burada. Yani burada da aynı şekilde ben interneti açtığım zaman bunu sağa doğru götürdüğüm zaman benim tabletimde çıkacaktır. Ok işareti. Aynı bu şekilde kardeşlerim. Bu şekilde yaptığımız zaman mouse'un ok işaretinden çalışabiliyor. Ama dediğim gibi tabletle telefon touch olduğu için parmaklarınızla da kullanabileceksiniz mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuradan bir oyun esnasını açayım. Aynı bu şekilde parmağınızla da kullanabilirsiniz. Büyütüyoruz. Ufaltıyoruz. Bunlar da reklam.
Aynen bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi parmağımızdan da kullanabiliyoruz. Tabletlerle bir de telefonları. Evet. Bunu da bu şekilde çıkıyoruz. Tabletle telefonları aynı laptopta ikinci ekranda kullandığınız gibi değildir. Tablet olduğu için, telefon olduğu için şu alt tarafta ok işaretleri olacak. Bunları bu şekilde bastığınız zaman normal, yani oyunu nasıl kapatıyorsunuz tabletinizde, telefonunuzda, bu şekilde tekrardan çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ben bu programı çok beğendim. Benim işime yarıyor. Umarım sizin işinize de yarar. Hayatınızda kolaylık sağlanır. Yani bir ikinci ekranınız varsa, eski tabletiniz var ise, niye ikinci ekran kullanıp da güzelce ödevinizi, yani bir şey yazarken güzelce kolay varken niye zor gidelim? Değil mi? Yani benim nacizane, benim düşüncem bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer dediğim gibi bu birinci ekrandaki gördüğünüz bu açılış gibi istiyorsanız onun da bir yeni videosunu yaparım. Memnuniyetle. Evet arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, yeğenlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekrardan benim kanalıma görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.